Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Osiris Ligi yarı finallerinin bahisleri hakkında konuşacağız. Takımlar hakkında elde ettiğimiz bilgilerden biraz bahsedeceğiz. Sonra da bahsimizi yapıp buradan çekip gideceğiz. İlk olarak Suno SFS maçından bahsetmek istiyorum. SFS Suno maçında şöyle bir şey var. Ee, Suno daha önce burada gördüğünüz gibi Bups'u eledi. Bups'la Suno aynı krallıkta. SFS o krallığın iki zaten güçlü birliğinden bir tanesini elemiş oldu. Hemen hemen aynı güçtelerdi iki kadroda. Bups'u eleyip üstüne Suno ile karşılaşmaya geçti. Suno kendisinden çok beklenmeyen bir şey yapıp JVM'yi yendi. SFS de 7K puan toplama yapmış Bups'u bir şekilde eleme konusunda başarılı olabildi. SFS rakiplerine iyi çalışan bir takım. Yani K374 rakiplerine iyi çalışan bir takım. Onların counterlanacağı noktaları iyi araştıran, bunlar üzerine çalışmalar yapan bir takım. Daha önce diğer yarı finalist Ovey'de gruplarda yenmişti. O yüzden Suno'ya karşı kazanma ihtimaline inandığımız bir takım. Ama Suno tarafında da gelişmeler var. Suno tarafındaki gelişmede son Zenobia valisi en son Boops tarafından Suno'ya bırakılmış durumda. Orada Zenobia'yı maxlayacak garnizon konusunda daha iyi işler yapmak için Osiris Ligi'nde insanlar vardı kadroda ve onlar için Zenobia valisinde öncelik tanındı. Go ekibinden birkaç kişi Zenobia valisinde sonuca ulaşıp Zenobia'ları fulllediler. Garnizon olarak biraz daha üstün geliyorlar bu hafta. JVM maçına göre daha iyi durumda olacaklar Zenobia açısından. SFS'de henüz Zenobia yok. Krallıklarının yaşından kaynaklı olarak bir komutan farkı mevcut olacak. Özellikle Zenobia nerelerde kullanıyor? Genelde mid savaşları çıkmadan önce, Ark savaşları başlamadan önce garnizonda Zenobia'yı görüyoruz ve Zenobia'nın iyileştirmesiyle ve uzun süre hayatta kalması ve garnizon olarak zaman kazandırması sayesinde midde daha rahat kalabalık olup yeniden reinforce yapmayla çok fazla uğraşmalarına gerek kalmadan midde daha fazla odaklanabiliyor takımlar. Zenobia bunu sağlıyor. Bu bir fark yaratabilir diye düşünüyoruz. Ama yine de yani K374 SFS buraya gelene kadar OV'yi falan da yendiğini düşünürsek bu haftanın bence favorisi kendi adıma SFS'yi görüyorum ve SFS'ye bahis yapmayı düşünüyorum. Onun dışında Rose OV maçında da şöyle bir durum var. Rose ve OV playoff'lar aşamasına geçildikten sonra kadrolarında değişiklik yapmışlar. Yani aksayan insanlar değiştirilmiş durumda. Bu nedenle daha iyi bir verim çıktı. Yani grup aşamasından sonraki performansları çok daha dominant oldu bu iki takımın da. Özellikle OV tarafında grup aşamasında sallantılı görünen bu SFS maçından sonra falan hani kadronun ilk değiştirilebileceği anda daha iyi oynadıklarını düşündükleri ya da yedekten denemek için aldıkları insanlar puan olarak ufak bir düşüş yaratmış olsa da sahada OV'ye çok şey kattı ve nitekim ki geçen senenin şampiyonu ve bu sene HKL OV ile karşılaşana kadar çok üstün dominant performanslar sergiliyordu. Bu maçta da tabii ki dominant bir performans içerisindeydi. Yani iyi oynuyordu. Ama OV tarafı üstün gelebildi. Bu yapılan değişiklik sayesinde OV'ye bu değişikliğin yaradığını gördük geçtiğimiz hafta. SFS'ye yenilmişlerdi. Önümüzdeki hafta eğer OV buradan çıkarsa SFS ile karşılaşırsa bir rövanş durumu olacak finalde. Acaba o zaman neler olacak? Genel kanı OV'nin yeneceği yönünde. Özellikle HKL'yi yendikten sonra OV'nin yeneceği yönünde. Ama Rose'un da bu üst üste yaptığı iyi oyunlarla beklenmedik takımları yenmesi özellikle UCS açısından da şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta mesela ben bu hafta öğrendim bu bilgiyi ama UCS geçtiğimiz hafta KVK'sındaki bu yeni gelen sarı ekipmanlar var, takılar var dostlar. O takıları almış ve üretmişler o maça çıkmadan önce ve yeni gelen ekipmanlar gerçekten çok güçlü materyaller. Yani çok güçlü statlar sağlıyor. Yani bunları üretip de bu şekilde sahaya çıkmış bir takımı bile hani yenmiş olmalarını da gözden kaçırmamak lazım ki UCS Rose'a göre çok daha fazla hani Rose'a göre çok daha fazla komutan çok fullenmiş durumda çok daha fazla derinliğe sahip. Yeni gelen bütün komutanları ilk
UCS alıyor. Çünkü 1002 krallığında özellikle Herald vesaire falan sahipler mesela. Aynı zamanda daha önce de bahsetmiştim UCS açısından, hani ilk krallıklar, bindeki ilk krallıklar, ilk binli krallıklar valiyi 5 kere 6 kere alabiliyor. Böyle üstünlüğünün olmasına rağmen, komutan üstünlüğü olmasına rağmen sahada gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koyup Rose rakiplerini yenebiliyor. Bu maçta ben şöyle düşünüyorum. Yani bu maçı yüksek ihtimalle OV alacak. Ama OV'ye bahis yapmak içimden gelmiyor. Ya bütün bahisimi SFS'ye yatıracağım ya da birazcık Rose'a sürpriz olabilme ihtimalini düşünerek, yani sürpriz olabilmek demek de istemiyorum artık. Çünkü Rose karşısında kendisini kağıt üzerinde güçlü gösteren bütün takımları yendi bugüne kadar. Hani zor bir maç olacak ama Rose'a inanmak istiyorum. Hani ona 1K, 2K civarında bir orik ayıracağım. Zaten benim mağazadan alacağım bir şey kalmadı. Bir tek fil kaldı. Hani bu hafta kaybetsem bile önümüzdeki hafta fili alacağımı düşünüyorum. Benim için önemli olan bir şey kalmadı mağazada. Yani zaten toplama şeyini de almayı düşünmüyorum. XP kağıdımda çok fazla var. Hani destansı komutanlarla bir işim kalmadı. Bir alırsam fili alırım buradan. Hani o yüzden de benim için çok riskli görünmüyor bu hafta. Ben buraya bir 2K bırakıp yine Rose'a kağıt üzerinde zayıf olmasına rağmen güvenip diğer bir yandan da SFS'ye bütün oriklerimi basmak istiyorum. Şuradan da hatta bahis oynama karşılığında geleni de alayım. Bütün oriyemi SFS'ye basmak istiyorum. Suno'yu yenebileceklerine inanmak istiyorum. Bakalım önümüzdeki maçlar bize neler getirecek, sonuçları ne şekilde olacak. Benim şu an için bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yaptığım içerikleri beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen aşağıda sorun. Ben bütün soruları cevaplamaya çalışıyorum. Başka da söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Hoşça kalın.